Merhaba arkadaşlar. İki Ters Bir Düz YouTube kanalındasınız. Bugün sizlere güzel bir kız çocuk yeleğinin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Gerekli malzemeler 2 adet orta kalınlıkta bebe yünü, 100 gramı 240 metre olanlardan. Tamamı gitmiyor, bir miktar artıyor. Örmek için 4 numara şiş, dikmek için bir yün iğnesi, yine 3 adet inci düğme gerekli malzemelerimiz. Yapılışını kısaca açıklamak istiyorum. İki ön kısmı bitirdikten sonra şurada kesmiyoruz, bekletiyoruz ön parçaları. İkisi bittikten sonra yine araya 23 ilmek artırarak iki ön parçayı tek şişe alıyoruz ve bu şekilde aşağıya doğru arka parçayı örerek yeleğimizi bitiriyoruz. Hazırsanız yapılışına geçelim. Yeleğimizin sağ ön parçasını yaparak işimize başlıyoruz arkadaşlar. Bunun için 52 ilmek aldım ben. İlmeklerimi alırken asıl şişimin yanına bir numara daha küçük bir şiş alarak ikisi birlikte şu şekilde ilmeklerimi aldım. Bunun da sebebi alt kısımda toplama yapmaması için. Şimdi diğer şişimi çıkartıyorum. Asıl şişim kaldı. Kenar ilmeğimizi örmeden alarak şu şekilde örgümüze başlıyoruz ve son 2 ilmek kalana kadar bu ilk sıramızı düz örerek haroşa örgümüze başlıyoruz arkadaşlar. Son 2 ilmeğimizi şu şekilde örmeden alıyoruz. Sağ işimize aktarıyoruz ve örgümüzün ön yüzüne geliyoruz. Bu kısım sağ ilik patımızın olacağı kısım. Burada düz kenar ilmek çalışacağız. Arka tarafta 2 ilmek örmeden almıştık. Şimdi burada bu 2 ilmeği ters öreceğiz arkadaşlar, şu şekilde. İpimiz önde. Bu 2 ilmeği ters örüyoruz. Burası kenar ilmek kısmı. Daha sonra tekrar haraşa örmeye devam ediyoruz düz olarak. Sıramızın sonuna kadar düz örerek devam ediyoruz. Bütün ilmeklerimizi sıramızın sonuna kadar düz ördük. Şimdi tekrar dönüyoruz. Örgümüzün arka kısmındayız. Bu kısım örgümüzün dikilen kenarı olacak. O yüzden burada bir kenar ilmek bırakıyoruz ve onu da şu şekilde örmeden alıyoruz ve düz örmeye devam ediyoruz haroşa sıramızı. Son 2 ilmek kalana kadar örelim bu şekilde. Son 2 kenar ilmeğimize geldik. Bunları şu şekilde örmeden aldık ve örgümüzün ön yüzüne geldik. Burası sağ kenar patı. Şimdi burada 2 ilmeği, bu kısımda örmeden aldığımız 2 ilmeği, ipimiz önde, ikisini de ters örüyoruz. 1 2 ters ördük. Şimdi ipimizi arkaya alıyoruz. Haroşa yapmaya devam ediyoruz. Bu şekilde düz kenar oluşuyor pat kısmında. Ön kısımda 5 diş haroşa sırası örüp gelelim. Ön yüzümüzdeyiz arkadaşlar. 5 diş haroşa sıramızı örüp geldik. Sağ ön patı oluşturacağız artık. Kenar ilmeklerimi ters örüyorum. İpimi arkaya alıyorum. 6 ilmekte düz örerek haroşa örüyorum arkadaşlar. 2 4 6 7 8. Bu 8 ilmek, ikisi kenar ilmek, 6'sı da haroşa olmak üzere
Bu şekilde devam edecek. Artık bu geri kalan ilmeklerimi düz örüyorum. Örgümüzün arka tarafında da dönüş sırasında ters öreceğim arkadaşlar. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar devam edelim. Dönüş sıramızı ters örüyoruz arkadaşlar. Şu son 8 ilmeğe kadar ters örerek gelelim. Şu son 2 ilmeğe kadar 6 ilmeğimizi düz örerek haroşa örgümüze devam ediyoruz. 2 kenar ilmeğimizi örmeden sağ şişimize aktarıyoruz. Örgümüzün ön yüzüne geldik. Artık bu şekilde devam ediyoruz. Bundan sonrası artık bu kısım gördüğünüz gibi ön sırada düz, arka sırada ters örerek devam ediyoruz. İlk patımız 40 sıra olana kadar bu şekilde örgümüzü örüp gelelim arkadaşlar. Kenar patımızda 40 diş haroşa ördük. Şimdi orta kısımdaki lastik örgüye geçeceğiz. Birebir lastik çalışacağız. Bunu yaparken her bir düz ilmekte ikişer ilmek eksilteceğiz. Şu kenar kısmında da 9 ilmek haroşa öreceğiz. Kenar patımızdaki 8 ilmeğimizi ördük. Pattan sonra bir ilmek düz örüyoruz. Bir ilmek ters örüyoruz. Tekrar ipimizi arkaya alıyoruz. İlk düz ilmeğimizde eksiltme yapmıyoruz. Son düz ilmeğimizde de eksiltme yapmayacağız arkadaşlar. Şimdi bir düz bir ters ördük. Şimdi ikinci düz ilmeğimizi örerken eksiltmelerimize başlıyoruz. Burada 2 ilmeği düz örecekmiş gibi sağ şişimize aktarıyoruz. Bir ilmek düz örüyoruz. Daha sonra bu örmeden aldığımız 2 ilmeği düz ördüğümüz ilmeğin üzerinden aşırarak 2 eksiltme yapmış oluyoruz. Bir ilmek ters örüyoruz. İpimizi arkaya alıyoruz. Yine 2 eksiltme yapıyoruz düz örerken arkadaşlar şu şekilde. Bir ters örüyoruz. 2 ilmeğimizi düz örecekmiş gibi sağ şişe aktarıyoruz. Bir ilmek düz örüyoruz. İkisini birden düz ördüğümüzün üzerinden aşırıyoruz. Bir düz örmüş olduk. Bir ters, 2 eksiltme yapıyoruz yine düz örerken. Bir ters, 2 eksiltme. Bir ters, 2 eksiltme. Bir ters, 2 eksiltme. Burada 10 ilmek düz olacak arkadaşlar. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oldu. Bir ters ördük. 9. düz ilmeğimizde 2 ilmek eksilterek örüyoruz. Ters ilmek ördük. 10. düz ilmeğimizde eksiltme yapmıyoruz. Başta da yapmamıştık. Lastik örme işlemini ve ilmek eksiltmelerimizi tamamladık. Toplamda 14 ilmek eksilttik. 9 ilmeğimiz kaldı. Bunları da haroşa örerek sıramızın sonuna kadar gidiyoruz arkadaşlar. Son ilmeğimizi kenar ilmek olduğu için ters öreceğiz. Ters ördük. Kol kenarının düzgün olması için bunu yaptık. Şimdi
Haroşa örmeye devam ediyoruz. Arka tarafta da düz olarak 9 ilmek. Burada da birebir lastiğimizi ilmekleri görüldüğü şekliyle örüyoruz. Ters ilmekleri ters, düz ilmeklerimizi düz örüyoruz arkadaşlar. Sıranın sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Patımızdaki haroşa ilmeklerimizi de örüyoruz. 4 sıra birebir lastik ördük arkadaşlar. Şimdi ilik açacağız. İlk iliğimizi açacağız. Bunun için ilk önce 2 kenar ilmeğimizi örüyoruz. İki de düz ilmek örüyoruz. 1, 2. İpimizi öne alıp bir ilmek artırıyoruz ve şu iki ilmeğin yönlerini değiştirip İkisini birlikte düz örerek bir ilmek eksiltiyoruz. Burada bir ilik açmış olduk. Daha sonra haroşa ilmeklerimizi örmeye devam ediyoruz. Kenar patımızı bitirdikten sonra birebir lastiğimizi aynı şekilde örmeye devam ediyoruz. 14 sıra birebir lastik ördük. Artık tekrar haroşa örgüye geçiyoruz arkadaşlar. Bundan sonra haroşa öreceğiz kalan kısımları. Sadece şurada kol kenarındaki haroşadan sonra bir düz ilmek bırakıyoruz. Bu devam edecek. Şimdi ilk ilik açmıştık. Buradan sonra 1, 2, 3, 4, 5 haroşa sıramız oldu. Şimdi bir sıra daha gidip geleceğiz. İkinci iliği açacağız. 9 düz ilmek ördükten sonra bir ilmek ters örüyoruz. Şu kısmı devam ettirmek için tekrar düz örerek haroşa örgümüze devam ediyoruz. Lastik örgümüzün üzerine bir diş haroşa örgüsü ördük. Şimdi ikinci iliğimizi açacağız. Buradan da gördüğünüz gibi ilk iliğimizden 1, 2, 3, 4, 5, 6 diş haroşa sırası örmüşüz. İkinci iliğimizi açıyoruz arkadaşlar. Kenar ilmeklerimizi ördük. 2 ilmek düz ördük. 1 ilmek artırdık. 2 ilmeği birlikte örüyoruz ama önce yönlerini şu şekilde değiştiriyoruz. İkisini birlikte örerek bir ilmek eksiltiyoruz. İkinci iliğimizi de açtık. Bu iliğimizin üzerine 6 diş haroşa sırası örüp gelelim. Ondan sonra 3. iliğimizi de açacağız ve ilik açma işlemlerimizi tamamlamış olacağız arkadaşlar. İkinci iliğimizden sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 diş haroşa sırası ördük. Şimdi 3. ve son iliğimizi açacağız. Kenar ilmeklerimizi şu şekilde örüyoruz. 2 düz ilmek örüyoruz. 1 ilmek artırıyoruz. 2 ilmeğin yönünü değiştirip birlikte düz örüyoruz ve 3. iliğimizi de açmış oluyoruz. Bir diş haroşa sırası örüp gelelim. Lastik kısmımızın üzerine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 diş haroşa sırası ördük arkadaşlar. Şimdi yaka açıklığını oluşturacağız. Bunun için ilik patımızın olduğu kısımdan 16 ilmek eksilteceğiz.
İlk olarak kenar ilmeklerimizden ilkini şu şekilde ters örüyoruz. Daha sonra diğer kenar ilmeğimizle birlikte 2 ilmek beraber ters örüyoruz. Bir ilmek eksilttik. Tekrar 2 ilmeğimizi de sol şişimize aktarıyoruz. Şimdi yine ilk ilmeğimizi ters örüyoruz. İkinci kenar ilmeğimizle eksilteceğimiz bir ilmeği birlikte ters örerek bir ilmek daha eksiltiyoruz. Yine 2 ilmeğimizi sol şişimize aktarıyoruz. Tekrar ilk ilmeğimizi ters örüyoruz. İkinci ilmeğimizi bir ilmek daha alarak 2 ilmek birlikte ters örerek bir ilmek eksiltiyoruz. Tekrar ilmeklerimizi şişimize alıyoruz ve burada yine ilk ilmeğimizi ters örüyoruz. İkinci kenar ilmeğimizi eksilteceğimiz bir ilmekle birlikte ters örüyoruz. İlmeklerimizi tekrar şişimize aktarıyoruz. Şu şekilde. Şimdi burada 22 ilmek kalacak arkadaşlar. Bu şekilde eksilterek 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Şu kısımdaki ilmekleri eksiltip geliyoruz. Yeleğimizin sağ parçasını bitirdik arkadaşlar. Yaka ilmeklerini kestikten sonra 20 diş haroşa sırası yaptık. İlmeklerimizi kesmiyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bekletiyoruz. Sol parçayı da bitirdikten sonra ikisini birleştirip arka parçayı yukarıdan aşağıya doğru öreceğiz. Evet arkadaşlar. Sıra geldi sol ön parçamıza. Şimdi bunun için yine 52 ilmek aldım. İkinci şişimizin yardımıyla çıkartıyorum. Sol ön parçamızda aynı sağ ön parçada olduğu gibi devam edecek. Sadece kenar ilmeklerde küçük bir değişiklik var. Onu da göstermek istiyorum sizlere. Şimdi ilk dönüş sıramızda bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz arkadaşlar. Sıramızın sonuna kadar ilk sıramızı düz örüyoruz sol parçada. Birinci sıramızı tamamladık. İkinci sıramızda ön yüzümüzdeyiz arkadaşlar, sol ön parçamızın. Bu kısma pat yapacağız. Bu son 2 ilmek kalana kadar ikinci sıramızı da düz olarak örüyoruz arkadaşlar. İkinci sıramızın sonunda son 2 ilmek kaldı arkadaşlar. Burada ipimizi ön tarafa alıyoruz. Şu şekilde 2 ilmeği de şöyle ters örecekmiş gibi sağ şişe aktarıyoruz ve 3. sıramıza dönüyoruz. Burada şimdi iki örmeden aldığımız bu 2 ilmeği ön taraftan düz olarak örüyoruz arkadaşlar, şu şekilde. Ve yine böyle devam ederek haroşa örüyoruz. Evet. Aynı sağ ön parçada olduğu gibi devam ettireceğiz arkadaşlar. Sadece burada yapmamız gereken ön yüzümüzde sol başta ilik patı yapacağız. Onun için buraya geldiğimizde ipimizi ön tarafa alıyoruz. 2 ilmeği ters örecekmiş gibi ama örmeden sağ şişimize aktarıyoruz. Daha sonra döndükten sonra örgümüzün ters kısmında o örmeden aldığımız 2 ilmeği düz örerek haroşa örmeye devam ediyoruz ve bu şekilde aynı diğer sağ ön parçada ördüğümüz gibi bütün işlemleri tekrarlayarak bunu da tamamlıyoruz arkadaşlar. Sadece ilik açmıyoruz. Sol parçamızda bitirdik örme işlemini. Şimdi 2 parçayı birleştirerek
yeleğimizin arka kısmını örmeye başlayacağız. İkisi de aynı yönde. Yaka açıklığından sonra iki tarafta da 20 diş haroşa sırası yaptık. Şimdi iki parçayı birleştiriyoruz arkadaşlar. Şimdi ilk olarak sol parçamızı alıyoruz ve yine haroşa örerek devam ediyoruz. Bu kısma gelene kadar haroşa örüyoruz arkadaşlar. Aynı görüldüğü şekliyle buradaki gibi örmeye devam ediyoruz. Bu kısımdaki örmeden aldığımız kenar ilmeklerimizde artık örüyoruz. Sol parçamızın örme işlemini bitirdik. Şimdi sağ parçayla birleştirmeden önce şu kısma 23 ilmek alıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde ilmek alıyoruz arkadaşlar. Şöyle parmağımızı şu şekilde yapıp alttan batarak ilmeğimizi alıyoruz. Bu şekilde 23 ilmek alıyoruz arkadaşlar. Sol parçamıza 23 ilmek aldım. Aynı iple sağ parçamızı da birleştirerek devam edeceğim örmeye. Şu şekilde. Yalnız sağ parçamızdaki şu kenar ilmekleri arka tarafta örmüyorduk ama bu sefer son sırada hepsini ördüm arkadaşlar. İki parçayı şu şekilde düz örerek birleştiriyoruz. Şu kısımdaki düz ilmeğimizi düz olarak örmeye devam ediyoruz. Arka tarafta ters öreceğiz. Sıramızın sonuna kadar düz örüp geliyoruz. Son kenar ilmeğimizde ters örüyoruz. Dönüyoruz. Orta kısımda 23 ilmek aldım ve bir sıra örerek iki parçayı birleştirdim. Artık bu şekilde örgümüze haroşa örerek devam edeceğiz. 16 diş haroşa sırası örüp gelelim arkadaşlar. Yaka kenarından itibaren 16 diş haroşa sırası ördüm. Şimdi şu iki düz ilmek arasında kalan şu bölüme birebir lastik çalışmaya başlıyoruz arkadaşlar. 14 sıra birebir lastik çalışacağız. Zaten burada hemen kol haroşalarımızın yanında bir düz ilmeğimiz vardı. Şimdi bir ters, bir düz, bir ters, bir düz olarak sıramızın sonuna kadar bu şekilde birebir lastik çalışmaya başlıyoruz arkadaşlar. Yeleğimizin arka kısmında birebir lastik örgüyü tamamladık arkadaşlar. 14 sıra birebir lastik çalıştık şu kısımda. Şimdi ilmek sayımız 67 ilmek toplamda. Biz artık düz örgüye geçeceğiz. Bütün ilmeklerimizi düz öreceğiz. Ama yine bu arada düz örerken de ilmek sayımızı 96 ilmeğe çıkarmamız gerekiyor. Şu kısımda biraz büzgü oluşması lazım. Bunun için de ilmeklerimizi artırırken şu kısımdaki birebir lastik ilmekler arasından toplam 29 ilmek artırmamız gerekiyor. Ben bu artırma işleminde düz ilmekleri kullandım. Her düz ilmekten birer ilmek artırdım. 25 ilmek yapıyor. Kalan 4 ilmeğimi de orta kısımda ters ilmeklerden de 4 tane birer artırarak tamamladım. Şimdi yaparken nasıl yaptığımı daha iyi anlayacaksınız arkadaşlar. İlk önce kol kısmındaki haroşa örgümüzü artık düz örmeye başlıyoruz. Bunun için şu şekilde düz örmeye başlıyorum. 9 ilmeğimizi düz örüp şuraya gelelim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Şimdi her düz ilmekten bir ilmek artıracağız. Bir ördüm. İlmeğimi bırakmadan şu şekilde arka tarafından bir daha düz ördüm. 2 ilmek oldu. Bir ilmek artırmış oldum. Ters ilmeği artık düz örüyorum. Burada artırma yapmıyorum. Düz ilmeğime geldim. Bir örüyorum. İlmeğimi bırakmadan bir ilmek daha örüp
bir artırma yapıyorum. Yanındaki ters ilmeği düz örüyorum. Bu şekilde devam ediyoruz. 11 ilmek, şu düz ilmeklerden 11.'ye geldiğimizde ters ilmeklerde de 4 artırma yapacağız. Kaç oldu? 1, 2, 3 oldu. Devam ediyoruz. Bu 4. düz ilmeğimiz, artırdık. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Şimdi 11 tane düz ilmeğimizde birer artırma yaptık. Şimdi burada biz bütün düz ilmeklerimizi bu şekilde yapmaya devam edeceğiz. Ama şu orta kısımda 4 tane ters ilmekten de artırma yapacağız. O zaman ilmek sayımızı tamamlamış olacağız. Fazlalık artırmayı ben orta kısımda yapmayı uygun gördüm. Şimdi 11 ilmek düz ilmeğimizi ördük. Bundan sonra ters ilmekte de artırıyoruz. Düz ilmeğimizde zaten artırıyorduk. İkinci ters ilmeğimizde ikinci artırmamız. Düz ilmeğimizde yine artırdık. Üçüncü ters ilmeğimizde artırma yapıyoruz. Ve 4. ters ilmeğimizde de artırmamızı yaparak fazlalık artırmalarımızı bitirdik. Bundan sonra kalan kısımda her düz ilmekte yine artırmalarımızı devam ederek sıra sonuna kadar gidiyoruz. Düz ilmeklerde bir ilmek hep artırıyoruz. Tersleri normal düz örüyoruz. Son artırmamızı da yaptık arkadaşlar. Artırma işlemimiz bitti. Kol kenarındaki haroşaları da düz örerek sıramızı tamamlıyoruz. Artırma işlemlerimizi tamamladık. Toplamda 96 ilmeğimiz oldu. Artık bu ilmeklerimizi ön yüzümüzde düz örüyoruz. Arka yüzümüzde ters örüyoruz. Bu şekilde 68 sıra örüp gelelim. Yeleğimizin arka kısmında birebir lastik örgüden sonra 68 sıra düz örgü ördük. Şimdi alt kısmına 5 diş haroşa, şu ön kısımlarda olduğu gibi 5 diş haroşa sırası örüp arka kısmı da bitiriyoruz arkadaşlar. 5 diş haroşa sıramızı ördük. Artık kesme işlemine başlayabiliriz. Bunun için ilk ilmeğimizi düz örüyoruz. Sağ şişimizde bekletiyoruz. Daha sonra ikinci ilmeğimizi düz örüp beklettiğimiz ilmeğimizi ikinci ilmeğimizin üzerinden aşırarak bir ilmek eksiltiyoruz. Tekrar bir ilmek düz örüyoruz. Sağ şişteki ilmeğimizi ördüğümüz ilmeğimizin üzerinden aşırarak bir ilmek daha eksiltiyoruz. Bu şekilde ilmeklerimizin tamamını keserek örgümüzü sonlandırıyoruz. Yeleğimizin örme işlemini tamamladık arkadaşlar. Yan dikişlerini diktik. Şu şekilde. Sol kenara 3 adet düğme diktik. Ve bu şekilde yeleğimizi
tamamladık. Çok güzel oldu. Yelek çalışmasını denemek isteyen arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.